Merhaba. Gönülden Örgüler'de bugün yine güzel bir bayan yelek örneği ile karşınızdayım. Bu örnek bayan yelekleri için ideal olmasına rağmen sayısız birçok örgü çeşitlerinde de kullanılabilir. Yelek örmek isteyenlere kolaylık olsun diye örneğin anlatımını yelek başlar gibi yapacağım. Ve altına da çok yakışacağını düşündüğüm zikzak haraşo örneğini koyacağım. Burada görmüş olduğunuz parçayı ben 3 nolu şiş ve angora bir ip ile ördüm. Anlatımını ise 3,5 nolu şiş ve daha kalın bir bebek ipi ile yapacağım. Buradaki amacım örneğin hem kalın hem de ince iple nasıl duracağını sizlere göstermek. Örneğin motifleri 16 ilmek ve 10 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 2 motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 32 ilmek, 2 tane ek ilmek, 3 tane de önü haraşo olmak üzere toplam 37 ilmek lazım. Eğer yeleği başka bir lastik veya normal haraşo ile başlamak isterseniz, o zaman motiflerin katsayılarını 16 ilmek değil de 14 ilmek olarak hesaplamanız gerekiyor. Ben zikzak haraşo kasmasın diye her bir motif için 2'şer ilmek fazla hesapladım. Daha sonra örneğe geçerken bu ilmekleri eksiltiyorum. Ben burada 37 ilmek atıp hazırlamıştım. İlmekleri attığım sıra birinci sıra oluyor. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bakın şu ördüğüm 3 ilmek düğme yeri için oluyor. Bunu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben video kısa olsun diye 3 tane koydum. Siz 7 veya 9 koyabilirsiniz. Bir düz, bir doluyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte öreceğim ama bunu şu şekilde yapıyorum. İkinciden giriyorum örecekmiş gibi. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve bunu geriye takıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. Bakın şurada ortadan bir tekli düz ilmek çıkması için. 6 ilmek ters. Altı. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum. Yine bir doluyorum. Ve yine 6 ilmek ters örüyorum. Altı. Burada yine şu 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Bunları geriye takıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum.
Ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 4. sırayı gidiyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi artırdığım ilmekler dahil ters örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. Bir doluyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. 2 ilmeği birlikte örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Geriye takıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte üçünü düz örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. Burada bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve yine 6 ilmek ters örüyorum. Altı. Burada yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Altı ilmek ters örüyorum. Altı. Bir doluyorum ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci ve 2. sırayı tekrar ederek haroşayı istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Yalnız son diş haroşayı örerken eksiltmeler yapılacak. Ben daha önce haroşanın kasmaması için motiflerin yanlarından 2'şer ilmek fazla hesaplamıştım. Şimdi bu sırada onları eksilteceğim. Bir tane örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve bakın burada 2 ilmek birlikte ters örüyorum. 4 ilmek ters. Şimdi burada yine bu 3 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimizi alıyoruz. Geriye takıyoruz.
ve üçünü birlikte düz örüyorum. 4 ilmek ters, 4. Bu 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Yani burada da eksiltme yapmış oldum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, ipimi içeriye alıyorum, bir doluyorum ve yine 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 4 ilmek ters, 4. Bu 3 ilmeği yine birlikte örüyorum. Dört ilmek ters, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doluyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Etek ucu biyemiz bitti. Şimdi esas örneğe geçiyorum. Ve burası örneğimizin 1. sırası oluyor. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Bu ortadaki 3 ilmeği yine aynı şekilde örüyorum. Bu hep aynı örülecek. Yine 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Beş. Bir doluyorum ve son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 2. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 3. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum.
2 ilmek düz örüyorum. 2. Bir doluyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 4. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 4. Bir doluyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. 3. Bir doluyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 4. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 4. Bir doluyorum ve son 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 4. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 'Ve yine 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. 3. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 5. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3. Yine burada 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. 3 ilmek düz. Bir doluyorum ve 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3. 9 ilmek düz örüyorum.
9. 5 ilmek ters örüyorum. Beş. Yine 9 ilmek düz örüyorum. Dokuz. Ve son 6 ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 9 ilmek düz örüyorum. Dokuz. Bir doluyorum. Burada 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz ve 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 9 ilmek düz örüyorum. Dokuz. Bir doluyorum ve burada 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 11 ilmek düz örüyorum. On bir. 3 ilmek ters örüyorum. On bir ilmek düz örüyorum. On bir. Ve son 5 ilmeğimi de ters örüyorum.
Şimdi 9. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 11 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Şimdi buradaki 3 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum. Ve üçünü birlikte düz örüyorum. Toplamış oldum üçünü. Bir doluyorum. Yine 11 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Ama ben örneğin tekrar kuruluşunu, yani yukarı doğru devamını göstermek için 1. sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Bir örmeden alıyorum. 2 ters. Bir düz. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Burada yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sol şişime takıyorum ve üçünü birlikte düz örüyorum. Bakın yine bu aynı düz ilmek devam ediyor. 5 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 ilmek düz. Burada yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Örneğin yukarı doğru devamı için zikzak haroşadan sonraki 1. sıradan başlayarak 10. sırada dahil olmak üzere bu 10 sıra tekrar edilecek.
Örecek olanlara kolay gelsin.